Şunu söylemem gerekiyor ki ben gerçekten Moskova'yı çok özleyeceğim ya. İnşallah bir daha tekrar gelebilirim. Çünkü bu şehrin gerçekten hem tarihine hem doğasına çok bayıldım ya. Yani gerçekten gezilip görülmesi gereken bir yer. Bunu belirteyim. Eğer hani maddi gücünüz olursa kesinlikle gelin. Burada mesela otel, uçak, ondan sonra pasaport gibi masrafları karşıladıktan sonra benim ortalama bir 100 bin ruble kadar param kalmıştı. Pardon, 130 bin ruble kadar. Ve ben gittiğim her yere çok rahat bir şekilde gittim. Müzeleri gezdim. Bunun dışında yemekler, kaldığım otelin yemekleri gerçekten çok lezizdi ya. Yani kaldı ki eğer müzeleri gezmeyecekseniz, sadece yemek yiyip doğayı gezecekseniz, ortalama gün dışarıdan yemek yediğinizi varsayarsak restoranlarda günlüğünüz ortalama 3000 rubleye gelecek. Bu da eğer benim gibi bir ay kalacaksanız size 90 bin ruble para yapar. Yani burada rahat bir hayat için, istediğiniz, daha doğrusu her şeyi yapabilmeniz için size 100 bin ruble rahatlıkla yeter. Tabii bu sizin yaşam tarzınıza bağlı. Şimdi mesela ben şöyle söyleyeyim. Ben bir sabah kahvaltısı yapıyorum kaldığım otelde. Bir de akşam yemeği yiyorum. Ben öğlen yemeği yemiyorum. Çünkü video çekmekten öğlen yemeği yemeye fırsatım olmuyor benim. Yani dediğim gibi bu masraflar ortalama bir insan için masraflar. Sizin yaşam tarzınıza göre bu yetersiz de gelebilir, fazla da gelebilir. Ama dediğim gibi burada 100 bin ruble bir ay için yemeği full restorandan yeseniz bile size fazlasıyla yeter yani. Bir restoranda şöyle söyleyeyim, bir öğün 1000 rubleden aşağıya gelmez. Ortalama olarak söylüyorum bunu. Bir öğlen yemeği ve akşam yemeğinin minimum fiyatı burada 2000 rubleyi bulur. Eğer restoranda yiyorsanız tabi. Ama mesela ben kaldığım otelde sabah kahvaltımı ve akşam yemeğimi yiyorum. Sabah kahvaltım mesela 400 ruble. Akşam yemeğim 500 ruble. Eğer öğle yemeği de yemek istersem 600 ruble. Yani toplamda 1500 ruble 3 öğün için ödemem gerekiyor. Ve şöyle söyleyeyim, yemekleri de gerçekten çok leziz yani. Normalde buradaki otellerde sistem şudur. Eğer siz bir otelde kalacaksanız sizin odanızda bir tane mutfak olur. Yemeğinizi kendiniz yaparsınız veyahut yemeği dışarıdan yersiniz. Normalde buradaki otellerin sistemi bu şekilde. Ama tabii benim kaldığım otelde böyle değil. Benim kaldığım otelde kafeteryayı işleten Margarita adında bir tane bayan var. Ve şöyle söyleyeyim,
gerçekten o kadar lezzetli yemekler yapıyor ki ben Rus yemeklerine bildiğiniz aşık oldum. Çok lezzetli yani. Ve şöyle bir şey de var. Size şimdi bunu nasıl anlatacağım bilmiyorum ama diyelim ki bir menüyü yediniz. Size sunduğu bir tane menüyü. Ama doymadınız. İkinci bir tabağı istediniz. Onu da yediniz. Afiyet olsun. Ödeyeceğiniz fiyat artmıyor. Kesinlikle fiyat aynı kalıyor. Yani şunu diyebilirim ki Allah böyle insanların sayısını arttırsın ya. Bu arada az önce yemekler konusunda şunu söylemeyi unuttum. Hani kaldığım otelde ben size bir akşam yemeğinin fiyatının 500 ruble olduğunu söylemiştim. Şimdi siz bu yemeğin porsiyonunun veyahut tabağının küçük olduğunu düşünebilirsiniz. Ama öyle değil. Gerçekten porsiyonu da büyük, tabakları da büyük. Ben eğer tekrar Moskova'ya gelirsem tabii ki yine şu an kalmış olduğum otelde kalacağım. Başka bir otele gitmem artık söz konusu değil. Тоже рынок был. Ve şimdi de videoya başladığım yere döndüm. Ve artık şunu söylemeliyim ki videoyu bitirmenin vakti
geldi. Bu arada eğer Moskova ile alakalı sormak istediğiniz bir şeyler olursa mutlaka yorumlarda sorun. Eğer bilgimin olduğu bir konuysa mutlaka sorunuzu cevaplarım. Ve artık videoyu burada bitiriyorum.